Merhaba arkadaşlar, örgümü dediğiniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel paspas çalışmasının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Yapımı gayet güzel ve kolay olan bir çalışma model arkadaşlarım. Arkası bu şekilde gözüküyor, ön kısmı ise bu şekilde. Şöyle bir kalın halı kaydırmaz kullandım modelimi yaparken. 3 milim tığ kullandım ve Alize Burcun batik bir ip kullandım arkadaşlar, bu şekilde. Şimdi hemen yapımına geçelim istiyorum. Şöyle bir köşesinden giriş yapıyorum. İpimiz altta olarak yapacağımız bir çalışma olacak arkadaşlar. Şöyle giriş yaptım. Hemen çeviriyorum yukarıya. Ve yukarıdaki bakın şuradan giriş yapıp şöyle çekiyorum buradan bu şekilde. Diğer ipimi de bakın alttan hemen yukarıya geldi, o da. Şöyle yan tarafına hemen giriş yaptığım yerin bir yanına giriş yapıyorum. Daha sonra ve üstten de hemen yanındaki yerden alıyorum ve kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Devam ediyor bu şekilde arkadaşlarım. Bakın aldım. Daha sonra üste çıkıyorum. Ve bu şekilde alarak çekiyorum. Şöyle göstereyim. Buradan giriş yaptım. Bakın şöyle. Hemen buradan aldım. Bir miktar bunu yükseltiyorum. Ve yanındaki buradan giriş yapıyorum. Arkaya bakın. Hemen buradan çekiyorum. Hepsinin içerisinden geçiriyorum. Bu normal bir battaniye modeli arkadaşlarım. Ben bunu halı kaydırmaz üzerine tasarlayarak bu şekilde bir çalışma yapmak istedim. Bu şekilde aldım. Hemen bir üste geçiş yapıp oradan da alıyorum. Eliniz alıştıkça daha kolay gelecektir. Şimdi ilk sırayı bu şekilde devam ettiriyoruz. Buraya geldiğimizi farz edin, kenara. Hemen yukarıya şu şekilde çıkış yapıyorum. Yine ip hiç yukarıya çıkmıyor arkadaşlar. Hep altta devam ettiriyoruz. Kenardan bu şekilde aldıktan sonra çeviriyorum. Hemen bakın hiç yer atlamadan giriş yaptım, aldım. Sonra bir de buradan giriş yapıyorum ve çekiyorum içerisinden. Az önce burada biriktirdiğimiz bu hizalamayı şimdi bir yukarıya çıkarmış oluyoruz böylelikle. Şimdi aşağıya iniyorum. Sonra bir de buradan giriş yapıp içerisinden çıkartıyorum. Şimdi yine bakın kenar kısmına geldik. Hemen bir üste çıkıyoruz ve şu şekilde bir miktar diğerini yükselttikten sonra bir diğer sıraya geçiyoruz. Her türlü ipi kullanarak yapabileceğiniz bir çalışma arkadaşlar.
Yapımı da gayet kolay. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarım için tavsiye edebileceğim bir model oldu. Evet, model bu şekilde devam ediyor. Şimdi bitirdikten sonra arkadaşlar bir miktarda kenar kısmının yapımından bahsetmek istiyorum sizlere. Bitirdikten sonra önce şöyle bir aşağıya geçelim. Bu işlemi yapıyoruz. Şimdi burası ortalarda olduğu için şey gözükecektir. Evet arkadaşlarım, şimdi kenar işlemine buradan bu şekilde aldım, bağladım. Sonra her birinden bir tane ilmek çıkartarak sık iğne şeklinde bu kısmı tamamlıyorum. Şimdi bu kenara geldiğimizde ise bir tane zincir çekiyorum ve buradan giriş yapıp hemen buraya bağlıyorum. Bir zincir çektim, diğerine geçiyorum ve sık iğne ile bağlıyorum. Şuradan alalım. Burayı da bu şekilde yaptıktan sonra bakın şurada şu boşluklar oluşuyor. O boşlukları gidermek amaçlı yine ipimiz altta bir şekilde şöyle alarak kenarını hepsini çevirelim arkadaşlar. Bu işlemi bittikten sonra yaparsanız daha güzel, daha kapatıcı olur arkadaşlarım. Şu şekilde bakın. Geri çeviriyorum. Burayı da aynı şekilde birini atlayıp diğerinden alarak bakın şöyle birini atlıyorum. Hemen diğerine geçiyorum. Ve böylelikle paspasımızı tamamlamış oluyoruz. Dilerseniz yolluk, dilerseniz seccade, dilerseniz böyle kilim, dilediğiniz her türlü şeyi yapabilirsiniz. Malzemeyi, eşyayı yapabilirsiniz arkadaşlar. Batik bir ip kullanırsanız bu şekilde olur. Tek düz renk ipler kullanarak sıra sıra şeklinde de yapabilirsiniz. Batik ipleri bir tarafa toplayıp böyle kareler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir modelimizi. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım.